Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde hiç kökü kalmayan bir orkide var. Bu orkidenin yaprakları sağlıklı, bir yaprağı biraz sararmış ve çürümeye başlamış. Ama kök olarak sağlıklı hiçbir kökü yok. Gördüğünüz üzere gövde kısmında bu şekilde bir kararma var. Eğer elinizde hiç kökü kalmayan ve gövdesi kararmaya başlayan orkideleriniz varsa bu orkideleri yeniden köklendirmek için yapmamız gereken bir yöntemden bahsedeceğim. Bunun için sarımsak kullanacağım. Sarımsak özellikle dezenfekte etme özelliği, antioksidan özelliği sayesinde çok fayda sağlayacak. Bir diş sarımsağa 200 milim su koydum ve bunu robottan geçiriyorum. Robottan püre haline getirdim. Şimdi 1 litre suyun içerisine bunu koyacağım. Fakat süzmem gerekiyor. Sarımsak tanelerini ayırmanız gerekiyor. Bu şekilde hazırlamış olduğum suyu da karıştırıp orkidemi içerisinde dezenfekte olması için bekleteceğim. Burada dikkat etmeniz gereken önce orkidenin yapraklarını bu suyun içerisine her tarafına değecek şekilde daldırmanız. Orkidenin yapraklarında bir hastalık ya da böcek varsa bu sarımsaklı su sayesinde bunun kurtulmasına yardımcı olacaktır. Fakat bunu çok fazla içerisine bekletmiyoruz. Bakın sadece içerisine daldırıp çıkardım. Burada biz sadece gövde kısmını suyun içerisine koyacağız ve 10 dakikadan fazla bekletmeyin. Özellikle gövde kısmındaki hastalıkların tedavi edilmesi için bu şekilde bakın koyuyorum ve kesinlikle yaprak aralarına su girmeyecek şekilde suyun içine beklemesi gerekiyor. 10 dakika bu suyun içerisine gövdeyi bekletin. 10 dakika suyun içerisinde beklettiğim orkidemi şimdi çıkarıyorum ve orkidemin üzerinde biriken suları süzüp özellikle yapraklarını bir peçete ile kurulayacağım. İyice kuruttuktan sonra orkidemi bakın en alt yaprağı gördüğünüz üzere sararmaya ve çürümeye başlamış. Bu orkidenin yaprakları zaten yaprağı zamanla sararacaktır. Bu yüzden gücünü çok fazla almaması için bakın kesilen yerlerden bu orkidenin yaprağını koparacağım. Dikkatli bir şekilde gövde kısmına zarar vermeden koparıyorum. Çürüyen, sararan yaprakları bu tarz yöntemlerde koparabilirsiniz. Çünkü zaten kaldıkça sararacaktır. Bakın gövde kısmı şu anda sağlıklı. Bu orkidemizin yeniden köklendirebilmek için şimdi yapacağımız yöntemi göstereceğim. Bunun için bu şekilde plastik bir bardağa ihtiyacım var. Bir plastik bardağa bakın en alt tabanını keserek bu şekilde küçük bir delik açıyorum. Bu daha önce başka bir yöntem için kullandığım bir plastik bardaktı. Bizim için gerekli olan sadece taban kısmı bakın. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde bakın ters bir şekilde koyuyoruz. Buradaki amaç orkidenin hiç kökü olmadığı için sabit durabilmesi ve gövdenin çok suya girmemesi için böyle bir yöntem uyguluyoruz. Bakın gövde kısmını deldiğimiz yerden içerisine koyuyoruz. Hiç kökü yoksa sadece bakın gövde kısmı, yani gövde kısmı yukarıda olacak. Sadece odunsu kısmı çok az, uç kısmı suya değecek. Çünkü odunsu kısım direkt suyun içerisine girerse ister istemez küflenme yapabilir. Bu genelde karşılaşılan bir problem. Bu yüzden su kültüründe kesinlikle orkidenizin gövde kısmı yukarıda ve odunsu kısmın sadece uç kısmı suda olmalı. Su seviyesi ise dediğim gibi bakın gördüğünüz üzere sadece en alt uç kısmı suyun içerisinde kalıyor. Şimdi bu orkidemi bakın özellikle bol ışık alan bir pencere kenarına koyacağım. Ve orkidemin suyu bitmeden su eklemenize gerek yok. Su kültüründe kesinlikle orkidelerin suyunu çok değiştirmeyin. Bu şekilde yeşil oluncaya kadar su kalabilir. Hiçbir sakıncası yok. Ve mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarını konumlandırıyoruz. Orkidenin gelişimi için bu çok önemli. Zaman içerisindeki gelişimlerini sizlerle tekrardan paylaşacağım.
Evet, aradan tam 2 ay geçti ve 2 ay sonraki gelişimlerini sizlerle paylaşıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen yakından göstermek istiyorum. Bu 2 ay içerisinde orkide kök çıkarabilmek için öncelikle bir yaprağını düşürdü. Zaten orkidemizde yapraklarında bir zayıflık vardı. Bu gayet normal bir durum. Orkide yeni kökler çıkarırken, hayata tutunmaya çalışırken bu tarz yaprak düşmeleri olabilir. Fakat yerine bakın yeni bir yaprak çıkardı ve aynı zamanda hiç kökü yokken bu orkidem şu anda 3 tane sağlıklı kökler de çıkardı. Gördüğünüz üzere yakından gösteriyorum ve orkidemin gelişimini yakından görüyorsunuz. Bu tarz yöntemlerde orkide kesinlikle sonuç gösterir. Sadece biraz sabırlı olmanız gerekiyor. 8 hafta içerisinde orkidem bu şekilde bir gelişim gösterdi. Bu orkidelerimizi yeni bir saksıya alabilmek için en az 4 ya da 5 tane yeni kök çıkarması gerekiyor. Ve 4 ya da 5 kökün en az 5 santim uzunluğunda olması gerekiyor. Bu orkidemizi istersek su kültüründe bu şekilde yeni kökler çıkarması için devam edebiliriz. Zaten devam etmemiz de gerekiyor. Ve daha sonra istersek toprağa alabiliriz. Fakat şu anda kökleri küçük olduğu için kesinlikle normal toprağa almayın. Gelişimini tamamlasın. Bu aşamada özellikle bol ışık alması ve ara sıra sıvı bitki besinleri vermeniz de tabii ki önemli. Ben özellikle muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu da verdim. Bakın yeni bir yaprak daha çıkarıyor. İçerisinde hemen şöyle yakından bakarsanız 3. yaprağını da çıkarıyor. Zaten orkideler kök çıkarmaya başladıktan sonra gelişimleri hızlanır. Bu yüzden endişelenmenize gerek yok. Ve suyu gördüğünüz üzere rengi şu anda yeşil. Bu yani yosunlaştığını gösteriyor. Uzun süre su değiştirmediğimiz zaman bu şekilde su rengi olur. Bu problem değildir. Yine bu yöntemle su kültüründe köklendirdim bir orkidem. Bu orkidem uzun süredir su kültüründe gelişimine devam ediyor. Eğer orkideniz su kültüründe iyi bir gelişim gösteriyorsa bunu toprağa almanıza gerek yok. Çünkü orkideler su kültüründe hem yeni kökler çıkarmaya devam eder, hem yeni yapraklar hem de çiçek dalı çıkarabilir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer kanalıma abone olup destek verebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.